Herkese merhabalar, Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kışlık yapraklarımı cam kavanozda susuz, tuzsuz nasıl hazırlıyorum? Bütün aşamalarını püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağım. Kışlık salamura yapraklarınızı bu yöntemle yaparsanız yaprak sarmanız taze yaprak sarmasının lezzetinde olur. Dilerseniz salamura yaprağımızın yapım aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar kış için hazırlayacağım yaprak için ilk önce bahçemden yapraklarımı topladım. Böyle görmüş olduğunuz gibi yapraklarımın bazıları büyük, bazıları bu şekilde küçük. Büyük yapraklarla küçük yaprakları ayrı şekilde deste yaptım. Ayırdım birbirinden. Bu şekilde üst üste koydum. Bütün yapraklarımı tek tek bu kısımlarını aldım, sap kısımlarını. Kötü olanların içerisinden ayırdım. Toz falan varsa onları da şöyle bir silkeledim. Kesinlikle yıkama yapmıyoruz. Yıkamıyoruz. Ve bu şekilde bütün yapraklarımı hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğum yapraklarımı kaynattığımız kavanozların içerisine basacağız. Yaprakları hazırlamadan önce kavanozları kaynatıp bir kenara alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kavanozlarımı kaynattım. Temiz bir mutfak bezinin üzerine aldım. Yapraklarımızı koymak için kavanozlarımız hazır. Aynı zamanda kapaklarını da kaynattım. Yaprakları şu şekilde 5-6 tane alıyorum. Şöyle içe katlıyorum. Bu şekilde kavanozun tabanına bu şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 7-8 tane alıyorum. İstediğiniz gibi katlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece yapraklarımız yırtılmasın. Ona dikkat edelim. Yaprakları isterseniz böyle de katlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi katlayabilirsiniz. Üzerine bastırıyoruz daha çok alması için. Bir kavanoz 4 kişilik bir aile için yeterli oluyor. Kış için yapraklarınızı eğer bu şekilde su koymadan, tuz koymadan saklarsanız yaprak sarmanız sanki yeni dalından toplamış gibi çok lezzetli oluyor. O yüzden zaman zaman ben bu şekilde yapıyorum. Zaman zaman diğer sulu tuzlu olarak yapıyorum. Sararken fazla uğraştırmıyor. Direkt haşlıyorsunuz. Tuzunun çıkmasını beklemiyorsunuz. Haşlayıp hemen sarmaya başlıyorsunuz. O yüzden bu çok pratik oluyor. Daha çok alması için üzerine bastırıyorum. Kavanozun içerisine alabildiği kadar aldırmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Kesinlikle bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Ben ilk kez yapmıyorum. Yaklaşık 10-15 yıldır ben bu şekilde de muhafaza edildiğini biliyorum ve yaptım. Yıllar öncesinde pet şişeye koymuştum. Pet şişeler sağlıklı olmadığı için artık pet şişe kullanmıyorum. Kavanozlara basıyorum bu şekilde. Kavanozumuzun ağzını da sıkıca kapatacağız. Serin, kuru bir yerde muhafaza edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi suyla, tuzla uğraşmadan direkt basıyorum. Sadece gereken malzeme kavanoz ve yaprak. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Kullanılabilir veya sıfır kapakla ağzını iyice sıkıca kapatıyoruz. Sıkıca kapatıyoruz hava almaması için. Yapraklarımız yaklaşık birkaç gün sonra ara ara sararacak. Bir 10 gün 15 gün sonra da komple hepsi sararacak. Gördüğünüz gibi hazır.
Birinci kavanozumuzu hazırladım. Şimdi sıra geldi ikinci kavanozumuzu hazırlamaya. İkinci kavanozumuz için bu ayırmış olduğum kalın yapraklarımı kavanozun içerisine basacağım. Şöyle birkaç yaprak alıyorum. 7-8 tane aldım yapraktan. Yine şöyle katlıyorum. Katlama şekli sadece yırtılmasın. O kadar. Hiç önemli değil. İyice bastırıyorum ki yaprakları daha çok alsın diye. Görmüş olduğunuz gibi oldukça pratik. Hiç yormadan hemen herkesin yapabileceği şekilde. Sadece yapmanız gereken yapraklarınız bozuk olmasın, ıslak olmasın. Ve kavanozunuzun ağzı kesinlikle hava almasın. Yaklaşık 2-3 yıl bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bu yapraklarımı büyük olduğu için ikiye bölerek saracağım. Son bir yaprağımızı da koyalım. Şimdi sıfır kapak veya kullanabileceğimiz kapakla sıkıca kapatıyorum. Tam kilit noktasına getirerek güzelce kapatıyoruz. Bütün işlem sadece bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunda ince yapraklarım var. Bunda da kalın yapraklarım var. Üçüncü kavanozumuzu da bastık. Şimdi kalan yapraklarımı da küçük kavanoz kullanıyorum çünkü az olduğu için. Kalan yapraklarımı da küçük kavanoza doldurdum. Gördüğünüz gibi hepsini aldı. Şimdi kullanılabilir kapak veya sıfır bir kapakla kavanozumuzu sıkıca kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kavanozların ağızlarını sıkıca kapattım. Kesinlikle kavanozlarımız hava almaması gerekiyor. Eğer hava alırsa yapraklarımız bozulur. O yüzden sıkıca sıfır bir kapakla veya kullanılabilir kapakla güzelce kapattık. Ve serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Şöyle kalan yapraklarım var. Bunları da haşlayacağım. Doldurup buzluğa atacağım. Bunlar aralarında çürümeye yakın yerleri var. Onları alacağım. Ve sarıp buzluğuma kaldıracağım. Şimdi topladığım bütün yapraklarımı ilk önce büyüklerini, kalın olanlarını ve küçük ince olanların birbirinden ayırdım. Saplarını kopardım. Daha sonra aralarında tozları varsa silkeledim. Kötü olan yaprakları içerisinden çıkardım. Sonrasında kavanozlarımın steril olması için önce sıcak suda kaynattım. Daha sonra hazırlamış olduğum yapraklarımı 7-8 tane yaprakları üst üste koyarak katlayarak bu şekilde kavanozların içerisine bastım. Kalan küçük yapraklarımı da böyle küçük kavanoza bastım. Ağzını sıkıca kapatıyorum kavanozlarımın. Serin, kuru bir yerde muhafaza ediyorum. Kışın yapraklarımı sarmak istediğim zaman sadece haşlıyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Gayet güzel ve lezzetli oluyor. Sanki dalından koparıp yeni yaprak sarması gibi oluyor. 10-15 yıl öncesinden yaptım. Sürekli yapıyorum. Kesinlikle memnunum. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar susuz, tuzsuz salamura yaprağımın bir yıl sonraki halini göstermek istiyorum. Sizin için 2 tanesini ayırdım. Şimdi birini açacağım. Küçük kavanozumu, sıkıca kapattığım kavanozumu bir yıl sonra açıyorum. Açarken de çok güzel taze yaprak kokusu geliyor. Bakın yaprakların rengi sararmış. Bu normal. Küflenme yok, çürüme yok. Gördüğünüz gibi hepsini çıkarıyorum. Aralarına da bakıyoruz. Tertemiz. Gördüğünüz gibi küflenme ve çürüme yok.
Çıkardığım yaprakların aralarını da açıyorum. Sarmadan önce ince yapraklarsa sadece yıkıyoruz. Eğer yaprakların cinsi kalınsa kaynar suda 10-15 saniye haşlamamız yeterli. Haşlanan yaprakları üst üste koymuyoruz. Soğuması için aralıklarla koyuyoruz. Hazır açmışken de yarımlık kavanoz yaprak için 200 milimlik bardak ölçümle 2 bardak pirinçten hazırladığım içten yapraklarımı sardım. Kesinlikle yapraklarımız sararken herhangi bir problem olmadı. Yapraklarımız güzelce sarılıyor. Bazen yarımlık kavanozlar için ne kadar pirinçten iç hazırlamalıyım diye soran arkadaşlar için söylemek istedim. Yarımlık kavanoz için 2 su bardağı pirinçten iç malzemesini hazırladım. Tam yeterli geldi. Sardığım yapraklar da bu kadar çıktı. Bu büyük olan kavanozu da Allah izin verirse inşallah bir yıl daha bekleteceğim. Seneye açıp saracağım. Yaprağımın 2. yılda dayanıklılığının videosunu çekerek sizlerle paylaşacağım.